Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri. İran'ın vurduğu bu radarlar yüzünden İsrail'deki radarlar kör mü oldu? Demir kubbe eskisi gibi çalışmıyor mu? Sadece tek bir tanesi tam 1,1 milyar dolar değerinde. Orta Doğu'yu saniye saniye gözetleyen Amerika'nın erken uyarı radarları. Asla vurulamaz denilen bu sistemler İran tarafından birer birer vuruldu. 28 Şubat'ta başlayan savaşın 12 günlük savaşa göre daha kapsamlı ve geniş olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak 12 günlük savaşta İsrail'in hava savunma sistemleri İran'dan gelen füze ve dronların %95'ini imha etmeyi başarmıştı. Envanter serimizin bu bölümünde İsrail'in kör olan radarlarını, vurulan ve isabet eden noktaları, İsrail ve İran'ın füze stoğunu ortaya çıkarıyoruz. Videoya başlamadan önce GZT ailesi olarak 3 milyon abone hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Sen de gündemin merkezinde olan biteni detay kaçırmadan öğrenmek istiyorsan kanalımıza abone olmayı unutma. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'ın nükleer programını ve rejimi yok etmeyi hedefleyen o çok şatafatlı Epic Fury operasyonu sahada hiç de kağıt üzerinde planlandığı gibi mükemmel ilerlemiyor. Artık dünyanın en gelişmiş, en pahalı hava savunma ağlarının, milyarlarca dolarlık önleyici füzelerin kelimenin tam anlamıyla nasıl kör edildiğine şahit oluyoruz. Modern savaş doktrinlerinde devasa ve yenilmez görünen bir düşmanı alt etmenin ilk kuralı çok basittir. Onun görme yetisini elinden alacaksın. Bir ordunun gözleri radarlarıdır. Sinir sistemi ise bu radarlardan gelen verileri anlık olarak işleyen komuta kontrol merkezleridir. 28 Şubat sonrasında başlayan o devasa balistik füze ve İHA saldırılarında İran'ın ana hedefi doğrudan bu sinir sistemini felç etmek oldu. İsrail ve bölgedeki Amerikan güçleri tam anlamıyla kısmi bir stratejik körlük yaşıyor. Bu körlük İsrail'deki radar sistemlerinin kısmen hasar görmesiyle başladı. Bugün de baktığımız zaman bu geçen ilk 12 gün içerisinde 28 Şubat'tan bu yana İran'ın ilk aşamada Amerika'nın bölgedeki üstlerde konuşlandırdığı THAAD radarlarını, erken uyarı sistemlerini hedef aldığını görüyoruz. Açık kaynaklardan doğrulanabilen yaklaşık 4 THAAD radarının hedef alındığı ve bunun uydu görüntülerine bakıldığı zaman da aslında vurulduğunu anlamaktayız. Bu önemli bir sayı ve aslında bu hava savunma entegrasyonu açısından adeta gözü olarak tabir edeceğimiz, yani fırlatılan füzeyi ilk aşamada tespit eden, takip eden ve bunu sürekli doğrulayan bu radar sistemlerinin etkisizleştirilmesi önemli bir ve kritik sonuçlar geliştirebiliyor diyebiliriz. Tel Aviv ve Hayfa yakınlarındaki AN/FPS-132 tipi radar tesisleri 1-3 Mart arası İran balistik füzeleriyle vuruldu. Şarapnel düşüşlerinin Beit Shemesh ve Bnei Brak şehirlerinde görüldüğü raporlandı. Bu vuruşlar gözetleme kapasitesini %30-40 azalttı. Ancak İsrail'in yedek sistemleri Dimona ve Palmahim'deki yedek radarlar devreye girdi. İsrail askeri yetkilileri Hizbullah dronları ve İran füzeleriyle baş etmekte zorlandı. Ama tam körlük yaşanmadı. Sirenler hala çalışıyor. Ancak İran'ın 6. dalga Tel Aviv ve Kudüs hedefli saldırısında radarlar körlük yaşadı ve devreye girmedi. Öncelikle İsrail'in hava savunma sistemine biraz parantez açalım. İsrail'in çok katmanlı hava savunma mimarisi aslında kağıt üzerinde kusursuz. En alttaki kısa menzilli roketler için demir kubbe, orta irtifada Davut sapanı ve atmosferin en üst sınırlarıyla uzay boşluğunda hedefleri avlamak üzere tasarlanmış Arrow 2 ve Arrow 3 sistemleri. Amerika'nın bölgeye yığdığı Patriot ve THAAD bataryaları da bu devasa kalkanın destekleyici sütunlarıdır. Ancak 10 milyarlarca dolarlık bu yenilmez armada İran füzeleri karşısında adeta kevgire döndü desek yeridir. Peki neden bu sistemler balistik füzeleri göremedi veya vuramadı? Bu sistemler etkili olsa da aşırı yüklenme ve taktik zayıflıklar nedeniyle sıkıntı yaşadı. İlk olarak İran füzelerinin terminal aşamasındaki, yani hedefe dalışa geçtiği o son saniyelerdeki korkunç hızlarını ve manevra kabiliyetlerini anlamak gerekiyor. İran'ın fırlattığı hipersonik süzülme araçlarına sahip veya ayrılabilir manevra yapabilen başlıklar barındıran devasa balistik füzeler İsrail hava sahasına girdiklerinde saniye
saniyede kilometrelerce yol alıyor. Demir kubbe bu seviyedeki balistik füzeler için tasarlanmadı. Gazze'den veya Lübnan'dan atılan roketleri vurmak için geliştirildi. Ancak hava sahasına giren her türlü tehdide karşı kendini ateşleyecek düzeyde. İşin ağır yükü Arrow ve THAAD sistemlerinin omuzlarında. Ancak Arrow 3'ün hedefi uzay boşluğunda, yani atmosfer dışında imha etmesi gerekiyor. Eğer İran balistik füzesi uzaydayken sahte hedef bırakırsa, küçük parçalara ayrılırsa veya yörüngesini hafifçe değiştirirse milyonlarca dolarlık Arrow 3 önleyicisi hedefini kaybedip karanlıkta boşluğa uçuyor. Hedef atmosfere girdiğinde ise devreye Arrow 2 ve Davut sapanı girmek zorunda kalıyor. Ancak tam da o anlarda devasa bir savunma açığı ortaya çıkıyor. Radarlar çoktan kör edilmiş veya elektronik harp sistemleriyle aldatılmış oluyor. Radarların kör olması sadece fiziksel olarak patlatılmaları anlamına gelmiyor. İran ordusu asıl yıkıcı balistik füzeleri ateşlemeden hemen önce İsrail'in hava savunma ağının beyni konumundaki EL-M2080 Green Pine radarlarını ve kuzeydeki stratejik Meron Dağı hava trafik kontrol üssünü hedef alan özel İHA sürüleri ve seyir füzeleri yolluyor. Bu sürüler İsrail radarlarının ekranlarında sahte hedef oluşturarak sistemi donduruyor. Atış kontrol bilgisayarlarını tabiri caizse bembeyaz bir parazite boğuyor. İşte bu taktik sayesinde o milyarlık sistemler tıkanıp kalıyor. Sistem füzeleri bu sahte hedeflere ateşlediğinde veya radarın görüş açısı farklı yönlere çekildiğinde asıl ölümcül balistik füzeler hiçbir engelle karşılaşmadan ses hızını defalarca aşan korkunç hızlarla ve yörüngede manevra yaparak hedeflerine çakılıyor. Radar körlüğü kısmen evet ama tam değil. İran dronlarla statik radarları vurdu. Hadi hedef aldığı radarlara ve nerede olduklarına bakalım. Asıl İsrail'i kör eden radarlar bunlar diyebiliriz. Amerika'nın 16 AN/TPY-2 radarından bazıları yok edildi. Hem Amerika'nın hem İsrail'in savunmasını sarstı. İsrail'de radar hasarı erken uyarıyı geciktirdi. Ama yedek sistemler ve Amerikan desteğiyle devam ediyor. Hatta İsrailli yetkililer bu erken uyarı gecikmeleriyle ilgili açıklama bile yapmak zorunda kaldılar. Sistemin operasyonel olarak her koşulda çalışamayacağını söylediler. Balistik füzelerin isabet etmesinin nedeni İran'ın hipersonik hız, manevra kabiliyeti taktikleriyle savunmaları aşırı yüklemesi. Düşük maliyetli şahit dronlar hava savunma füzelerini hızla tüketti. Radar gecikmeleri vurulan AN/TPY-2'ler nedeniyle tespit süresini kısalttı. AN/TPY-2 olarak adlandırılan, AN/FPS-2 olarak adlandırılan sistemler ortaya çıkıyor ki bu radarlar hem THAAD hava savunma sistemi için hem de Patriot hava savunma sistemi için önemli gözler diyebiliriz. Tehdidi boyutlandıramadığı zaman da iki tane temel sorun ortaya çıkıyor. Bir, önlemeyi nasıl yapacağını tam olarak kestiremiyor ve burada bir zaman daralıyor. Yani evet, füzenin fırlatıldığı biliniyor ama bu füzenin hangi yörüngede nasıl hangi hedefi alacağına dair bir algoritma hesaplamalarda zorluklar çekiyor çünkü veri yok. Yani tehdidi boyutlandırmak istiyor ama bu veriden hareketli olması lazım. Bunu yapamıyor. Bunu yapamadığı için de hem tehdidin sınıfını ayrıştıramıyor. Yani bu bir aldatma füzesi mi ya da başka bir gerçek bir füze mi? Yani önleme füzesini atmaya değer bir füze mi? Ya da gittiği, hedef aldığı yer kritik bir yer mi? Bunları doğru bir şekilde, sağlıklı bir şekilde boyutlandıramıyor. Hem de reaksiyon süresi oldukça kısa bir zamana yaklaşıyor ve bu da ciddi problemler oluşturuyor. Bu iki temel problem de aslında önleme oranlarını düşürüyor ve füzelerin isabetlerini de arttırıyor diyebiliriz. Körfez ülkeleri %94 önleme yaptı ama %6 sızıntı kritik hasar verdi. İran, Rusya'dan istihbarat aldı. Bu da hassas vuruşları artırdı. Ancak Amerika, İsrail saldırıları yüzünden İsfahan füze tesisleri ve Ahvaz drone üssü İran'ın saldırılarını %75 yok etti ve atışlar %86 azaldı. Uydu görüntülerine baktığımızda Ürdün'deki Muvaffak Salti hava üssünde konuşlu bulunan ve Amerikan ordusu tarafından işletilen AN/TPY-2 radarının vurulduğunu doğruluyor.
Katar'da bulunan tamamen sabit ve devasa boyutlardaki AN/FPS-132 erken uyarı radarı da İran'ın atışlarının hedefi oldu. Bu devasa gözlerin kapanması, Körfez'deki ve İsrail'deki tüm Amerikan unsurları için yaklaşan tehlikeyi saniyeler öncesinden haber almasının ortadan kalkması demek. Bu yüzden Amerika radar sistemlerini korumak için ek hava savunma sistemleri konuşlandırıyor. Ayrıca saldırıları azaltmak için ek F-15 ve F-35 filoları konuşlandıracak. Devam edelim. Bahreyn'de Amerika'nın 5. filosuna ev sahipliği yapan donanma üssündeki AN/TPS-59 radarının koruyucu kalkanı dronlar tarafından paramparça edildi. İsrail'in radarları bu balistik füzelerin düştüğünü elbette görüyor ama saniyeler kala görüyor. Atış kontrol bilgisayarları önleme rotasını hesaplayamadan hedefler çoktan vuruluyor. İran'ın nokta atış hedefleri gerçek Vaat 4 dalgasıyla 13 ülkeye kadar uzandı. Amerika'nın özellikle bu ülkelerde bulunan CIA karargahları bile nokta atış hedeflerle vuruldu. Videoda da görüldüğü üzere CIA karargahı olduğu İsrail basını tarafından belirtilen Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki binanın hedef alındığı görünüyor. Bunlar daha çok İran'ın adını sıkça duyduğumuz Şahit 136 tipi drone saldırısıyla yapıldı. Yani isterse İran boş arazileri değil de nokta atışlar yapabilirmiş. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El Ruveys ve El Sader'deki AN/TPY-2 radar binaları vuruldu. Radarlar hasar aldı. Katar'da El Udeyd'deki AN/FPS-132 erken uyarı radarı yıkıldı. Tesis hasar aldı. Bu radar 5000 kilometre menziliyle Orta Asya'dan Avrupa'ya uzanan bir alanda her türlü balistik füze hareketliliğini izleyebiliyor. Amerika'nın bölgedeki en stratejik sensör varlığıydı. El Udeyd'deki saldırıda bu sistemin ana anten yüzeylerinden biriyle yangın kontrol merkezi hasar gördü. 1.1 milyar dolarlık yatırım fiilen felç oldu. Bahreyn'deki 5. filo AN/TPS-59 radarı ve radomlar vuruldu. Depolar yok edildi. Bu radar 740 kilometre menzile sahip. Seyir füzeleriyle insansız hava araçlarının tespitinde kritik rol üstleniyordu. Suudi Arabistan, Prens Sultan Üssü yakınındaki Amerikan radarları kısmen hasar gördü. Bu vuruşlar Amerika'ya milyarlarca dolarlık hasar verdi. Nokta atışı vurulan hedeflerin profili incelendiğinde bu stratejinin ne kadar cerrahi bir hassasiyetle uygulandığı ve zayiatın boyutu daha da netleşiyor. İsrail yönetimi olay yerlerini görüntüleyenleri Shin Bet vasıtasıyla derhal tutuklayarak hasarı dünyadan gizlemeye çalışsa da sızan veriler füzelerin doğrudan Amerika ve İsrail'in kalbine yöneldiğini gösteriyor. Bunların en çarpıcı örneği elbette Nevatim hava üssü. Nevatim sıradan bir askeri pist değil. İsrail hava gücünün bel kemiği olan Tel Aviv'in en büyük gurur kaynağı F-35 savaş uçaklarının yuvası. En az Nevatim kadar kritik olan bir diğer hamle, İsrail'in antibalistik sistemlerinin bataryalarını ve nükleer kapasiteli Jericho füzelerini barındıran o çok gizli Stotmiha üssünün doğrudan vurulması. Ayrıca İsrail bu stratejik üssün aldığı hasar boyutuna dair resmi bir doğrulama yapmıyor veya hasar tespit verilerini gizli tutuyor. Daha da ötesi, istihbarat ağları da bu kusursuz atışların hedefi oldu. İsrail'in askeri istihbaratının kalbi sayılan Mossad ve ünlü siber casusluk ağı Birim 8200'ün merkez karargahına ev sahipliği yapan Glilot üssü doğrudan hedef alındı. Saldırıyı Hizbullah 7 Mart'ta yaptı. Irak'ın kuzeyinde Erbil'deki Amerikan üslerinin ve özellikle CIA lojmanları nokta atışıyla hedef alındı. Gelelim İsrail ve Amerika'nın füze stok durumuna. Bunlar Amerika için önemli rakamlar. Zira savaşın devam edip etmeyeceği cepten çıkan paraya bakıyor. İran balistik füzelerinin temelde yapmaya çalıştığı, aslında başarmak istediği birincil alan maliyet asimetrisi. Çünkü İran balistik füzeleri üretimi çok ucuz ve bu ucuzluğundan ötürü yani attığı zaman stoklar erise bile çok ciddi maliyetler geliştirmiyor. Ama diğer taraftan işte milyon dolarlar karşımıza çıkıyor. Her önleme birim fiyatı çok yüksek olmuş oluyor. Bu durumda aslında sürdürülebilir değil. Bu İsrail sistemleri için de geçerli. Bahsettiğiniz gibi Arrow 3, Arrow 4 gibi yani orta ve yüksek irtifa uzaya doğru hava savunma katmanları için de bunlar geçerli. O yüzden mesela bu 12 gün içerisinde İsrail Arrow 3'leri çok fazla kullanmıyor. Bunun yerine daha alçak irtifadaki demir kubbe, Davut sapanı gibi sistemleri kullanıyor.
Çünkü bunlar onlara göre daha ucuz görece, yani yine onlar da çok pahalı. Ama Ok 3 yani Arrow 3 çok hem pahalı hem üretmesi kolay değil. O yüzden mesela onları çok fazla kullanmadığını görüyoruz. Washington ve Tel Aviv hattında asıl paniği oluşturan konunun vurulan binalar değil, tükenen füze stokları olduğunu görüyoruz. Savaşlar depoların doluluk oranıyla kazanılır. 12 günlük o şiddetli çatışma periyodu ve ardından gelen 28 Şubat tırmanışının ortaya koyduğu veriler, Amerika ve İsrail'in içine düştüğü mühimmat bataklığını tüm çıplaklığıyla yüzümüze çarpıyor. Düşünün ki çok kısa bir zaman dilimi içinde bölgedeki devasa Amerikan THAAD hava savunma mühimmatının yaklaşık %25'i tek kalemde tüketildi. Bir THAAD önleyici füzesinin maliyeti 15 ila 20 milyon dolar arasında değişiyor. İsrail'in Arrow 3 füzelerinin her biri keza milyonlarca dolar değerinde. Karşı tarafta ise İran bu milyarlık sistemleri seri üretimi inanılmaz ucuz olan balistik füzeler ve kamikaze dronlarla doyurarak aşıyor. Ancak hava saldırılarıyla bu günden güne azalıyor. Eğer Batı İran'da yeraltı füze siloları hala ayaktaysa bu Amerika ve İsrail için ciddi bir tehdit. Amerika ve İsrail stokları sonsuz değil. Mesela 12 gün çatışmasında 150 THAAD kullanmıştı Amerika önleme füzesi. Bu yüksek bir rakam. O zaman itibariyle işte 1/4 oranında tüm THAAD önleme füzelerinin kullanıldığına dair argümanlar ortaya çıkmıştı. Ve bu ciddi endişeler oluşturmuştu. İşte yaklaşık Amerika'nın tüm küresel anlamda 8 ya da 10 THAAD bataryası olduğundan bahsediliyor. Üstelik bu operasyonlar başlamadan çok önce Ukrayna'daki bitmek bilmeyen savaş ve Kızıldeniz'de Husilerle aylardır süren çatışmalar Amerika'nın cephaneliğini zaten kemirip bitirmişti. İran'ın yeraltı füze şehirleri ise yıllardır ambargolar altında sadece bu an için on binlerce mühimmat üretti. Amerika ve İsrail'in füze stokları yüksek görünse de önleyiciler hızla eriyor. CSIS raporlarına göre uzun savaşta uyarı veriyor. İran başlangıçta 2500-3000 balistik füze ve 10.000'den fazla drone stokuna sahipti. Şimdi yaklaşık 1000 balistik füzesi kaldı. %25 ila 35'i kullanıldı. Atışlar %90 azaldı. Çünkü Amerika ve İsrail sistemleri imha etti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı füze rampalarını yok ettiklerini iddia ederek bir zafer havası estirmeye çalışsa da açık kaynak istihbarat raporları Tahran'ın elinde hala balistik füze stoklarının olduğu söyleniyor. Hareketle stokların giderek azaldığını bu 12 gün içerisinde zaten Amerikan kamuoyunda da en büyük baskı araçlarından birisi bu. Önleme füzeleri çok pahalı, maliyetleri çok pahalı, üretimi de kolay değil, yıllara sari bir süreç işliyor. Yani çok hızlı tüketirken bunun yerine hızlı bir şekilde ikame edemiyoruz gibi ciddi bir endişe var. Ve diğer taraftan Çin'le olası bir çatışmada bu hızlı tüketimin ve bunu yeniden yerine koyamama durumunun ciddi zafiyetler üreteceği konusunda da eleştirilerden bahsedebiliriz. Atılan sürünün yalnızca %5'lik bir kısmının bile hava savunmasını delip geçmesi, İsrail için onarılamaz hasarlar üretiyor. İşte tam da bu yüzden Amerika o kör edilen devasa radarların, tükenen milyar dolarlık önleyici füze stoklarının faturasını tek başına ödemek istemiyor. Amerika'nın bu maliyet devretme çabası sadece Orta Doğu'yla sınırlı değil. Avrupa'dan da bekledikleri desteği alamıyorlar. Bunun en net örneği İspanya'da yaşandı. İspanya, İran'a yönelik operasyonlarda Amerika'nın kendi topraklarındaki Rota ve Moron askeri üslerini kullanmasına kapıları tamamen kapattı. Ayrıca Trump yönetimi kongreye gizli oturumda briefingler verdi. Demokrat senatörlerin çoğunun kara harekatı olmasından korktuğu söyleniyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: savaşın devam edip etmeyeceği henüz belli değil. Ancak Amerika'nın ve İsrail'in Orta Doğu'da kurduğu aşılamaz ve delinemez radarları, hava savunma sistemleri, İran dronları, balistik füzeleri karşısında ağır bir hasar aldı. İran'a verdikleri hasar ne kadar büyükse, İran'ın da Amerika ve İsrail'e verdiği hasar küçümsenmeyecek derecede fazla. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.